Merhaba. Altın çizdiğim yazılar programında yeni bir konuyla karşınızdayım. Şamanizm. Şamanizm hakkında 2 kitap okudum. Bunlardan ilki Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan'ın yazdığı Müslümanlıktan evvel Türk dinleri Şamanizm. Elimdeki kitap Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan'ın Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı 2 ciltlik eserinin 1. cildini meydana getiren Müslümanlıktan evvel Türk Dinleri adlı kitabının baş kısmıymış. Müslümanlıktan evvel Türk Dinleri adlı kitap Atatürk'ün isteği üzerine kaleme alınmış ve 1932 tarihinde tamamlanarak kendisine Dolmabahçe Sarayı'nda bizzat yazarı tarafından takdim edilmiş. Yusuf Ziya Yörükan bu kitapta Türk şamanizmini anlatırken onun Türk Müslümanlığının yanında diğer dinler ve mezhepler üzerinde ve bu vesileyle Anadolu ve Türk Aleviliği ve Sünniliği üzerinde yapmış olduğu etkileri de gözler önüne sermeye çalışmış. Yazarın yazdığı 2 ciltlik kitap Atatürk Kütüphanesi'nde envanterde görünmesine rağmen fiziki olarak bulunamamış. Atatürk'ün vefatından sonra yazar kütüphanede araştırmış, kayıtlarda kitabın var olduğu görünmüş ama kendisini bulamamışlar. Kitapta dikkatimi çeken ilk yer Türklerde ilk din bölümünde. Ahmet İbni Fadlan seyahatnamesinde verilen malumata göre Başkırtlar nazarında yaz, kış, yağmur, rüzgar, ağaç, insan, hayvan, su, gece, gündüz, ölüm, hayat, yer ve gök hepsi birer tanrıdır. Bunların en büyükleri gök tanrıdır ve hepsiyle birlikte hareket eder. Her biri diğerinin işinden razıdır. Bu seyyah, Başkırtların turna kuşlarına ibadet ettiklerini gördüğünü ve sebebini sorunca, bu kuşların düşmana muzaffer olmak için muharebede kendilerine yardım ettiğini ifade ettiklerini kaydediyor. Türklerin göğe ve nazarlarında büyük olan her şeye tanrı dediklerini ve bunların büyük bir ağaç ve büyük bir dağ gibi muazzam şeylere tapındıklarını Mahmud Kaşgari de kaydetmektedir. Bilhassa bunlar içinde kurt hakkındaki telakkiler dikkatle tetkike muhtaçtır. Bozkurt, şaman dualarında bile geçer. Oğuz destanında rehber, Tukyu menkıbesinde anne, Uygur efsanelerinde ata diye geçtiğine göre bu hususta kökleşmiş bir anane var demektir. Yalnız bunu bir totem gibi mütalaa etmeye mahal yoktur. Çünkü karabet ve ayniyet cihetleri tahakkuk etmiş değildir. Keza 9 Oğuz masalında kayın ağacının ata, fıstık çamının ana olmak üzere 5 oğul doğurduğunu görüyoruz. Uygurlarda huş denilen akça ağaç bugün bile kutsiyeti haizdir. Yine Türklerde ilk din bölümünde bir başka başlık. Halk adetlerinde iptidai şamanlığın izleri. Yağmur dualarında çakıl taşlarını suya atmak son güne kadar devam etmiş dini bir adettir. Halbuki bunun menşei Türklerde kadimen mevcudiyeti malum olan cede taşıdır. Namazların akabinde tesbih çekmek ve tesbih kullanmak adeti de Türklerden gelmedir. Bunun gibi mülga tekkelerde gördüğümüz raks, zil, def ve saz hep bu kadim Türk adetlerinin bir devamıdır. Bunlardan daha ziyade umumileşmiş bazı ananeler vardır ki menşei tamamen şamanidir. Kurşun dökmek, kor söndürmek adetleri, ölüm olayından sonra lokma pişirmek ve ölünün vefatını takip eden günlerdeki adetler, onun ruhunun eve geleceği hakkındaki korkular, cadı ve hortlak fikri menşe itibariyle şamanlığa dayanır. Çocuk hastalıkları umumiyetle fena ruhlar tarafından meydana getirildiği için çocuklar her akşam tütsülenir ve çocuk nazarlıklarla, hamaylılarla yükletilir. Mavi boncuk, çocuğun alnına boya sürme, nazara ve hastalıklara karşılıktır. Al basmasın diye lohusanın başına 40 gün al kurdela takılır. Doğum yapmış kadınların başına sarılan kırmızı kurdela da şamanlıktan geliyormuş bakın. Sonraki devirde şamanlık. Şamanlık, insanların kendi aralarındaki hukuki münasebetlere, siyasi emir ve nizamlara müdahale etmez. Bunlar Oğuz töresinde ve Cengiz yasasında görüldüğü veçhiyle töre ve yasa meselesidir. O sırf dini akide ve ibadet şekillerinden ve sihri merasimden ibarettir. Bundan dolayı yaşamak kuvvetine daha ziyade maliktir.
Nesih ve ilga tehlikesiyle daha az karşılaşmıştır. Yani hükmünü yitirme tehlikesiyle. Halbuki Sami dinler beşeri münasebetlerin bütün aksamını ihata ettikleri içindir ki birbiri ile daima tearruz halindedirler. Hatta bunların herhangi biri bazen kendi kendisinin bir emrini de nesheder, yani hükümsüz bir hale getirir. Şamanlıksa böyle müşkül bir vaziyete düşecek kabiliyette değildir. O maddede ve madde ile değil, vicdanda ve vicdanla yaşar. Vicdanı maneviyet çemberiyle sarmaz. Bundan dolayı Türkler mutaassıp değildir. Harici dinlere karşı ruhunda kin yaşamaz. Tarihte Türk ve Moğol beylerinin saraylarında her dine salik olanların bir arada yaşadıklarının görülmesi bundandır. Yine şamanlığın bu hassellerinden dolayıdır ki Türkler başka dinlere girdikleri zaman onu beraber götürmüşlerdir. Bilhassa propaganda merkezlerinden ve dini mücadele sahalarından uzakta, dağ yamaçlarında kalan Türk oymaklarında yeni bir din ismi altında eski şamanlığı yaşatmaktadırlar. Samoyedler ve Finovalılar kısmen, Yakutlar resmen Hristiyan addedildikleri halde tam manasıyla şamanlık dinindedir. Moğolların Budizmi olan Lamaizm, yani Tibet Budizmi, şamanlığın bütün unsurlarını muhtevidir. Bunlarda lamalar, tabiplik ve sihirbazlıkla vakitlerini geçirirler. Eğer Joseph de Guignes'in sözüne itimat edilecek olursa, Sibirya tonguzlarında Buda rahipleri ve lamalar yerine hala şamanlar yahut şamaniler icrayı sanat etmektedirler. Müslüman Türklerden uğrak olmayan yerlerde yaşamakta olan Aleviler, Müslümanlık adı altında büyük miktarda şamanlığı yaşamaya devam ederler. Hatta Müslümanlık eskiden Buda, Mani ve Hristiyan dinlerine salik olan Türklerin dinlerini ilga ettiği zaman bunlardan hiçbir eser kalmadığı veya haiz-i ehemmiyet bir iz yaşamadığı halde daha eski olan şamanlık akide ve ananeleri terk edilmemiş ve devam etmiştir. Yani Türkler din değiştirdikleri zaman bütün dinlerin izi yok olduğu halde sadece şamanlığın izi kalmış. Şaman akidelerine göre insanlar öldükten sonra öteki dünyada da mal mülk sahibi olacaklardır. Cenazeyi defnederken eşyasını ve hizmetkarlarını beraber defnetmek bunun içindir. Orada da burada olduğu gibi sürüler besleyecektir. Hatta itikada göre ölüler bazen gelir ve bu dünyadaki dirilerin mallarını çalarlar, evlerini basarlar. Şu halde ahiret fikrinin manası nedir? Kelimeler çok kere insanı aldatır. Kıyamet, mahşer, rüzi ceza ve ahiret gibi tabirler arasında farklar vardır. Türklerde olan şey bunların biridir, diğerleri değil. Nitekim Yakutlarda ölmenin evi değiştirmek, bir yerden diğer bir yere göçmek gibi telakki edildiğini görüyoruz. Umumiyetle Türklerde ölüm korkunç ve felaketli bir hadise değildir. Bilhassa onlar için en neşeli hayat şecaat sahnelerindeki ölümdür. Çünkü harpte öldürdüğü adamlar öbür alemde kendisine hizmetle mükelleftirler. İşte Orhun abidelerinde balbal olarak geçmekte olan mezar taşlarını dikme ananesinin ifade ettiği şey de budur. Dikkati çeken bir husus da bugün Müslüman dünyasında umumiyetle mezar taşlarının balbal şeklinde oluşudur. Ve bu usul bütün Müslümanlara Türklerden geçmiştir. Şaman itikatlarına göre bir insan dünyada cidal sahnesinde yani savaş sırasında ne kadar insan öldürürse ahirette o nispette rahat edecek ve o kadar hizmetçiye malik olacaktır. Bu insanları öldürdüğünden dolayı ahirette mesul olacağı fikri daha sonraki devirlere ait bir mefhumdur. Onun için Türk şecaati daima ölümü istifaf etmiş ve yarınki alemde hizmetkarlarını çoğaltmak için sahneden sahneye koşmuştur. Türk hanlarının mezarı üzerinde esir edilen düşman başbuğlarının öldürülmesi hakkında tarihi kayıtların ifade ettiği mana, öteki hayatta hana büyük bir hizmetkar göndermek itikadıyla kabili izahtır. Bu ananeler, Şamani Türklerde ahiretin nasıl anlaşıldığını vazıhan göstermektedir. Ölüm hakkındaki bu telakkiler bazı adetleri ve merasimi zaruri kılar. Ölüler için aş vermek, yol ayini yapmak, cenazeye makamla ağıt söylemek, kabire konulduğu zaman yatağı, yorganı ve hayatta muhtaç olduğu ihtiyacıyla beraber konmak ve hatta kabir içine su, para bırakmak gibi ki bu merasimi bugün kamilen Anadolu'da tahtacı Türkmenlerinde görmekteyiz. Bu akidelerin yanında bir takım tali itikatlar ve seyyar adetler daha vardır. Mesela güneş mukaddestir. Bunun için çadırların kapıları şarka müteveccih olmalıdır.
Kurultayda Han'ın yüzü şarka müteveccih bulunacaktır. Su mukaddestir, sebepsiz telvis edilmez yani kirletilmez. Demir mukaddestir, bunun için demirden yapılan aletlere hürmet etmek gerektir. Mahmut Kaşgari diyor ki Kırgız, Yabako, Kıpçak yani Kıpçak vesaire Türkler demiri takdis ettikleri için bir kimseden söz alacakları veya ona yemin ettirecekleri zaman yalın kılıncı onun ayaklarının yanına koyarlardı. Eğer ahdını ifa etmezse demirin ondan intikam alacağına inanırlardı. Türk kabileleri demir dövdükleri zaman merasimle dua okurlardı. Bayramlarda hakanlar örs üstünde demir döverek demiri ve demirciliği tescil için dini merasim icra ederler ve misafirlere ikram ve hürmet alameti olarak bir parça demir verirlerdi. Ateş mukaddestir. Daima ocakta bulundurulacak ve söndürülmeyecektir. Rakı ve yağ gibi şeyler kullanıldığı zaman bunlardan bir parça da ateşe verilecektir. Sonraki devir şamanlığında ayin ve ibadet bölümü. Bir dinin milli olması, onun o millet içinde doğması, o milletin adet ve ananelerinden mülhem olması ve onun diliyle hitap etmesiyledir. Bundan dolayı Avrupa'da milliyet duygusunu uyandıracak Hristiyanlığı millileştirmek ihtiyacı duyulmuş, derhal dini metinler, ayinlerin dua ifadeleri kendi lisanlarına tercüme edilmiştir. Filhakika bir millete yabancı bir lisanla ibadet mecburiyeti marazi bir şeydir. Manasını anlamadığı kelimelerle taassuslarını ifade zarureti kadar manasız bir şey olamaz. Hoca ve alimlerin kendi sultalarını idame ettirmek gayretiyle Müslümanlığı millileştirmeye matuf ihtiyaca karşı durmaları farkında olmayarak şiddetle aleyhlerine olmuştur. Müslümanlığın Türklerde ariyet bir elbise olarak kalmasına sebep olmuştur. Buna mukabil Alevilik tamamen Türklükle kaynaşmış ve hatta bu mezhep Arnavutlara geçerken Türkçe duaları, ayinleri ve nefesleriyle beraber geçmiştir. Onun şamanlığın bir devamı gibi telakki edilmesinin başlıca bir sebebi de bu seciyesidir. Sonraki devir şamanlığının bakayası. Müslümanlık Türkler içine girdiği zaman ileride izah edileceği veçiyle Türkler arasında yalnız şamanlık değil, Budilik, Hristiyanlık, Manilik ve Zerdüştilik dinleri de yaşamaktaydı. Lakin Türkler Müslümanlık hakkında tahkikatta bulunduktan sonra bütün bu dinleri terk ettiler. Çoğunlukla ve arzularıyla Müslüman oldular. Türkler diyebiliriz ki hiçbir zaman silah kuvvetiyle din değiştirmemişlerdir. Bu da seciye meselesidir ve evvelkilerin Türk ruhuna intibak etmediğini ve sonuncunun uygun geldiğini ifade eder. Profesör Barthold diyor ki, umumiyetle tarihte evvelce Budi ve Hristiyan olup sonradan o dini bırakarak İslamiyet'i kabul eden kavimlerin emsali çoktur. Lakin bunun aksi, yani evvelce İslam olup da sonradan Hristiyan veya Budi olmuş hiçbir kavim yoktur. Bu ifade Müslümanlığın intibak kuvvetini ve alemi şumul seciyesini göstermektedir. Dikkat çekicidir ki Türkler Müslümanlık devrinde bütün o geçirmiş oldukları muhtelif dinlerin ananelerini ve eserlerini ruhlarından kamilen sildikleri halde onlardan daha kadim devirde yaşanılmış olan şamanlığın ananelerini ve eserlerini tamamen korumuşlardır. Daha doğru bir tabirle bütün bu geçmiş dinler şamanlık gibi ruhlara nüfuz edememiş, yaşama kabiliyeti gösterememiş olduğu halde şamanlık Türk ruhuna hakim olmuş ve bugüne kadar Müslümanlık kisvesi altında ve Müslümanlıkta hizipler halinde kendini duyurmaya devam etmiştir. Hatta daha ileri gidilerek denilebilir ki şamanlık, Müslümanlıktan bir parça olarak ve bir Türk mezhebi halinde yaşamakta ve kendi tekabül merhalelerini bu suretle tamamlamakta devam etmiştir. Şamanlığın istihalelerini ve onun alıp yürüdüğü istikametin hedeflerini izah için içine girmek ve oradan tarihin sesini dinlemek gerekir. Görülecektir ki orada bir Türk mezhebi olarak umumiyetle Alevilik namını verdiğimiz teşekkülü bulacağız. Filhakika Alevilikte yukarıda gördüğümüz vecihle şamanlığın muhtelif cephelerinin bakayası mevcut olmakla beraber şamanlık aynı zamanda Alevilik içinde de tekamül etmiştir. Bu devirde uluhiyetin her bir tepeyi işgal eden yatırlarda, dini reis olarak tanınan oymak beylerinde ve onun istihale etmiş bir şekli olan dedelerde, Şah-ı Merdan Ali'de, yardımcılarında ve 12 imamda tasavvur edildiğini ve artık bunların tamamen kendi cemiyetlerine ibadet ettiklerini,
Cemaatler vücuda getirerek erenler meydanında en yüksek dini heyecanı yaşadıklarını, haşır ve neşir olduklarını gördüğümüz gibi daha yüksek bir devrin mahsulü olmak lazım gelen ve bu fikirlerin temadisi mahiyetinde olan uluhiyetin kendilerinde tecelli ettiğine, beşeriyetin uluhiyetten bir parça olduğuna inandıklarına da şahit oluyoruz. Görülüyor ki Türkler muhtelif dinlere girerlerken şamanlığı da beraber götürmüşler ve yeni dinlerden bazı cihetlerde yeni esaslar almalarına mukabil yeni unsurlara silsile halinde onları eklemişlerdir. Söz konusu ettiğimiz vakalardan şamanlığın ruhlara ne derece nüfuz etmiş olduğunu vazıhan görmekteyiz. Bazı Türk boyları ihtimal ki şamanlıkla Müslümanlık arasında birkaç dine girmişlerdir. Lakin son din evvelkilerini kamilen sildiği ve unutturduğu halde yalnız şamanlık anasırının devamına mani olamamıştır. Dikkati çekmektedir ki Türklerin harici dinlere sulükleri daima kendi arzuları ve düşünceleri eseri olarak vuku'a gelmiştir. Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan'ın Atatürk'ün isteği üzerine yazdığı 2 ciltlik kitabın ilk bölümünü oluşturan Müslümanlıktan evvel Türk dinleri Şamanizm adlı kitapta dikkatimi çeken yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.